Workup data servisleri nedir? Workup data servisleri kullanıcıların düzenli olarak update etmek durumunda kaldıkları parametreleri ya da contentleri, içerikleri merkezi bir sunucu üzerinden Workup'un yayınladığı merkezi bir sunucu üzerinden update etmelerini sağlıyor. Örneğin vergi oranları değiştiği zaman kullanıcılar gidip vergi oranlarını değiştirmeyi unuttuklarında hatalı kullanımlar meydana geliyor. Boru akış parametreleri gibi parametreleri değiştirmedikleri zaman farklı hesaplamalarda hatalara neden oluyor. İşte Workup data servisleri bunun önüne geçmeyi sağlayan bir dizi hizmetten ve servisten oluşuyor. Şimdi sözü Esma Hanım'a bırakacağım. Esma Hanım Workup data servislerini ekranlar üzerinden göstererek bize anlatacak. Aynı zamanda Workup data servisleri üzerinden siz de farklı verileri, dataları da servis edebilirsiniz. Yani Workup data servislerini hem kullanmayı hem de geliştirmeyi, yeni data servisleri oluşturmayı da bizlere izah edecek. Söz Esma Uysal'da. Buyurun Esma Hanım. Merhabalar, ben bugün size Workup Data servislerini anlatacağım. Zaten detaylı olarak Ömer Bey ne olduğundan bahsetti. Ben size ekran üzerinden bahsedeyim. Öncelikle Workup Data servislerine nereden ulaşabiliriz? Oradan başlayalım. Öncelikle sağ panelde sistem altında, bakımın altında Workup Upgrade içerisinde Get Workup Data Service içerisinden ulaşabiliriz. Burada da puantajda yaptığımız gibi yine sıralı çalışma mantığı bulunmakta. Peki biz buraya Get Workup Data servislerini, buradaki servisleri nasıl yayınlıyoruz? Bunu da Wex üzerinden gerçekleştiriyoruz. Onu da şu şekilde yine sağ panel üzerinden DevTools altından Wex üzerinden ekleyerek iletebiliyoruz. Örneğin ben bir güncellenmiş daha öncesinde eklediğim buradaki sigorta prim oranlarından gidecek olursam burada zaten data servisi olduğunu bu kolondan görebiliyoruz. Bu sütundan görebiliyoruz. Eğer bu işaret varsa data servis. Bu Wex data servistir anlamına geliyor. Örneğin sigorta primleri üzerinden gidelim. Bu Wex üzerinde yine zorunlu alanlarımızı belirtildiği şekilde giriyoruz. Hani kendi kısımlarınıza göre head kısmı, solution, family modül. Type'ımız import olmalı. Lisansımız standartsa standart, add-on'sa add-on, free ise free olarak. REST name, buradaki önemli noktalardan birisi REST name'imiz. REST name'imiz unique olmalı. Yani benim göndereceğim servisin ismi olmalı. File path'imiz, ben şu an data service CFC içerisinden gidiyorum. Siz de ekstra bir file path yazabilirsiniz. Fakat burada da kullanmamız gereken birkaç fonksiyon var ortak olarak. Onları kullanmanız için şu an data service üzerinden ilerleyebilirsiniz. Tipim aktif olmalı bu Wex'imiz. Önemli noktalardan birisi data service seçili olmalı. Ve biz bu data servisi seçtiğimizde bir yayın tarihi girmemiz gerekiyor. Burada önemli noktalardan birisi main versiyon, yani sürümümüzün versiyonu, bir de objenin versiyonu, yani bu Wex'imizin versiyonu. Burada diğer önemli noktalardan birisi deployment olmalı ki Wex karşıya iletilsin. Stage, kayıt, o da şeyler, diğerleri normal standart. Buradaki detay kısmını da doldurmamız gerekiyor. Detaylı bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Çünkü müşteriye biz o kısmı da sunuyoruz. Müşteri buna bakarak kendi sistemine verileri alabiliyor. Peki biz bunu kod kısmında nasıl yapıyoruz? Öncelikle VR kontrol altında zaten bunlar standart. Herhangi siz yeni bir şey yazdığınızda bunları girmenize gerek yok ama yapısını anlatayım. Öncelikle ben her checkbox'ımın adını Data Services Wage Rules, yani bu Wage Rules dediğimiz bizim buradaki REST name'imize bağlı olarak geliyor. Ben buradan gönderdiğim data service ismini öncelikle buradan formumu gönderiyorum. İlk değerimi alıyorum. Start Data Service Request'e gönderiyorum. Burada data servisim ilk seçili olan data service name'imi alarak Send Data Service Request'e gönderiyorum. Burada da yine gelen değerleri start date, finish date, bunlar da benim şu anki bulunduğum sürümün start date, finish date'i.
Bunları Runvex servise gönderiyorum. Peki bu Runvex serviste ne yapıyoruz? Burada da bizim gönderdiğimiz fonksiyonları, önemli noktalardan birisi bu. Siz eğer yeni bir Vex servisi yarattıysanız buraya kendi Vex servisin yani REST name'ini buraya yazmanız gerekiyor. Daha sonra bizim bu fonksiyonlarda 3 tane tipimiz bulunuyor. Add, change ve upd. Ben burada sadece add ve change'i kullandım. Gerekli durumlarda yine upd kullanılabilir. Burada önemli noktalardan birisi işte type'ımız add, table name'imizi vermemiz gerekiyor. Hani kendimize kaydedeceğimiz table name'imizi vermemiz gerekiyor, where kolonumuzu vermemiz gerekiyor, identity kolonunu vermemiz gerekiyor ve where kolon param type'ını göndermemiz gerekiyor eğer add ise. Peki bu add işleminde ne yapıyor? Şöyle, öncelikle gelen fonksiyonumuz, ilk ben bir fonksiyonu gönderdim, fonksiyon ismimi gönderdim, geliyor execute SQL'e geliyor. Ben burada da şu şekilde get vex service kısmında gelen fonksiyon ismimi Ctrl Alt Tril şekilde dev workup şu an dev workup.com üzerinden alıyoruz ama hani ileride değişebilir. Vex.cfm Vex service name'imiz ve control Vex service name'imizi gönderiyoruz. Burada ben data service'in altında örneğin şunun için gidelim. Buradaki insurance premium rate. Kontrol Ultra Insurance Premium Rates'e geliyorum. Burada ben versiyonumu gönderiyorum. Hani parametremi. Daha sonrasında çekeceğim veri gönderiyorum. Ben tab 1 olarak son oranı çekmiştim. Daha sonrasında buradaki önemli noktalardan birisi de return JSON. Bu standart olarak hani siz kendiniz de kullanabilirsiniz bunu. Başka bir dosya yaptığınızda bunu kullansanız daha iyi olur. Return JSON'a bu fonksiyonda dönüştürüyorum. Daha sonrasında return result olarak bunu da kullanmanız gerekiyor. Bu formatla çünkü karşı tarafta kontrollerimizi sağlıyoruz. Return result fonksiyonunu kullanıyoruz. Burada da status, data service name, mesaj, error mesaj ve data kısımlarımız bulunuyor. Status, eğer herhangi bir hatayla karşılaşmadıysam ben true olarak dönüyorum. Data service name'im benim karşıdan gelen data service name'im oluyor. Mesajım success, datam return data. Eğer CF yani keçe düşüyorsa burada da biz hatamızı statüsümüz false oluyor. Hataya geri hata gönderiyoruz. CF keçe olarak error mesaj gönderiyoruz. Daha sonrasında da buradan gelen verileri eğer add ise herhangi bir daha öncesinde kayıt var mı diye kontrol ediyor. Kayıt yoksa insert ediyor. Var ise hani herhangi bir işlem yapmıyor. Daha sonrasında change için ise ekstra olarak biz finish date ve start date gönderiyoruz. Daha sonrasında hani ihtiyaca göre bu tabii ki de artabilir. Change kısmındaysa finish date, start date'e göre eğer öncesinde varsa yoksa insert ediyor. Eğer varsa da bu tarihler arasında update işlemi gerçekleştiriyor. UPD için ise kontrol sağlamadan o gelen veriye göre, ver şartına göre update işlemini gerçekleştiriyor karşıdan gelen servisten gelen verilere göre. Daha sonrasında işte hani buradan gelen veriye göre de eğer işlemimiz sağlıklı olarak çalışıyorsa arka planda biz bunu zaten ön planda yeşil filek olarak gönderiyoruz. Eğer bir hata varsa kırmızı filek dönüyor. Bunun içerisine bastığımızda da hatanın neden kaynaklı olduğunu görebiliyoruz. Buradaki önemli noktalardan birisi de loglama. Eğer daha öncesinde kayıt atıldıysa hani herhangi bir çalıştırma yapıldıysa tekrardan hani onu çalışma yapıldı mı yapılmadı mı kontrol yapıyor. Eğer çalıştırıldıysa tekrardan bir log kaydı atıyor. Eğer çalıştırılmadıysa da o kaydın update edeni kim ve çalıştırıldığı şeklinde satırı update ediyoruz. Bu şekilde hani sağladık. Ekrandan da şu şekilde göstereyim. Ben yine sigorta primleri üzerinden gidelim. Biz şu an dev üzerinden kontrolü sağlayacağız. Release sisteminden pardon. Örneğin sigorta prim oranları hani ekranda bu şekilde. Biz şu an Vex servisleri dev üzerinden çağırıyoruz.
Örneğin ben buradaki yani ben tekrar seneye diyelim ki bu sigorta prim oranlarımız değişti. Değiştiği için de ben mesela işveren payı bir olarak değişti. Ben buradan güncelliyorum. Şu an kaydımı kontrol ediyorum. Burası 0. Sigorta prim oranları. Buradan da statüsümüzü seçili olanı çalıştır dediğimde şu an başarılı bir şekilde çalıştırıldı. Sonuçları incele diyorum. Ben buradan historik kaydına bakabilirim. Daha öncesinde ben bunu yaklaşık 3-4 kere çalıştırmışım. Hepsi diğer çalıştırdıklarım, tekrar çalıştıklarım Object versiyon 1'deymiş. Şu anki çalıştırdığım 2'deymiş. Zaten yeni bir kayıt olduysa, yeni bir versiyon çıktıysa yanında yeni kısmında görebiliriz. Hani hangisinin yeni çıktığını sürüm ile beraber. Bu şekilde çalıştırıldı. Ben şu an tekrardan release'in sigorta prim oranlarını kontrol ettiğimde bir olarak değişmiş oldu. Tamam, o zaman biz Esma Hanım'a teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz.